Bu ülkeye domuz ürünü getirirseniz 100.000 ringgit para cezası ve 6 yıl hapis var. Peki bu ne? Devlet seni dinden çıkmaman için gerekirse rehabilitasyon merkezlerine kadar gönderip dini eğitimini, yani dinini pekiştirmek için seni ikna etmeye çalışıyor. İnsanlar, hani Müslümanlar da karides kalamar yiyorlar. Son zamanlarda bu kadar keyifli bir akşam yemeği yememiştim. Evli olmayan 2 kişi aynı eve girdi. Bunu şikayet ederse şeriat polisi dahil oluyor. Şu arka tarafta bir sürü hayat kadını var. Masaj adı altında. Kurbağa da vardı ama akşam yemeklerini tercih etmiyorum. O yüzden yemedim. Erkeklerin 4 eşi olabiliyor. Biri kapalı, biri açık olabiliyormuş. Örnek veriyorum. Yani hepsinin kapalı ya da açık olma zorunluluğu yok. Ya kesinlikle burada kalmalıydım. Hata yaptım. Yüzlerin farklılığını görüyorsunuz değil mi? Aslında bu insanların neredeyse %99'u Malezyalı. Hadi gelin bir cumartesi akşamı şeriat ülkesinde nasıl eğleniyorlar size anlatayım. Şöyle bir sandalyemi koyayım ve yavaştan kurulayım. Herkese Malezya, Kuala Lumpur'dan selamlar dostlar. Dünya turumun 3. ayağına Malezya'dan başlamıştık. Önceki 2 bölümde size anlatmıştım ve size söz verdiğim üzere bu bölümde Malezya'nın diğer yüzünü aktarmak istiyorum. Çünkü burası şeriatla yönetilen bir ülke demiştim. Bu bölümü niye ayrı yapmak istiyorum? Çünkü bugün Kuala Lumpur'da bir cumartesi akşamına şahit olacağım için ülkedeki gece hayatını gözlemlemek için en güzel günlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hava da şansıma çok güzel şu anda. Burada çok meşhur bir bölge var. Oraya gideceğim. Oradaki bir gece pazarını gezip size yediklerini, içtiklerini göstermek istiyorum. Hem de şeriatla yönetilen Malezya ülkesinin nasıl bugünlerde bu farklı dine mensup insanların, etnik kökenlerin bir şekilde aynı ülke içerisinde nasıl yaşadıklarını aktarmak istiyorum. Ve bu girişi konakladığım yerden yapmak istedim. Çünkü gideceğimiz yerlerde çok fazla ses ve aynı zamanda güzel bir ışık olmayabilir. Hani girerken en azından size doğru bilgileri güzel bir şekilde aktarmak istiyorum. Çünkü bu ülkede 35 milyon insan yaşıyor ve yaklaşık olarak 2 milyonu Kuala Lumpur'da yaşıyor. 2-2,5 milyonu. Bununla beraber ülkedeki nüfusun %60'ı Müslüman. %30 küsürü Çin kökenli insanlar, geri kalanları da daha çok Hindular. Sistem ülkede şu şekilde işliyor. Ülkenin yönetimsel kısmını üstlenenler, yani devlet daireleri, önemli mevkilerdeki insanlar Malay halkı olarak biliniyor. Yani Malezya'nın Müslüman halkı. Parayı yönetenler de daha çok Çinliler. Onlar ticaret yapanlar. Hizmet sektöründe böyle daha alt kesimdeki işleri yapanlar da Hindular. Bunu niye anlatıyorum size? Çünkü devletin bu şekilde toplumdaki dengeyi sağlamak için kurduğu bazı sistemler var. Mesela diyelim ki siz Malaysınız, tamam mı? Yani Müslüman Malezyalısınız. Devlet sizi ayrıcalıklı olarak görüyor. Yani siz Çin olsanız da özünüzde Malezya pasaportunuz, Malezya vatandaşı olmanıza rağmen her zaman Malay vatandaşları sizin bir adım önünüzde oluyorlar. Öyle ki yeri geliyor destekler alıyorlar, teşvikler alıyorlar, üniversiteye girerken kolaylıklar sağlanıyor ama bu topluma ne deniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ayrıcalıklı birinci sınıf vatandaş olarak bilinen bu kesimin ismi aslında Bumiputra olarak biliniyor. Yani toplumun içerisinde ayrıştırılmış, daha kıymetli görünen Malezyalıları, Malayları, Müslüman Malezyalıların böyle de bir ismi var. Bunu anlatmadan ülkeyi anlatmak ve anlamaya çalışmak hiç doğru olmazdı. Hatırlarsanız önceki bölümde size buradaki Çin mahallesini, Müslüman mahallesini ve Hindu tapınaklarının olduğu ve aynı zamanda mahallesini göstermiştim. Burada o kadar iç içe yaşıyorlar ki beni en çok şaşırtan şey bu kadar etnik kökeninin aynı coğrafyanın içerisinde, aynı ülkede, aynı havayı soluyup bu kadar yönetimsel farkın olmasına rağmen nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışmak. En çok beni bu şaşırttı. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Toplum bunu bir şekilde bu ayrıcalıklı kesim olan Bumiputraları kabulleniyor ve %40'lık bir kesim buna hiç sesini çıkartmıyor. İşte her ne kadar Müslümanlar burada avantajlı gibi görünseler de aynı zamanda dezavantajları olan şeyler de olabiliyormuş. Mesela şöyle ki, diyelim Müslüman olmak istemiyorsunuz. Bu sonuçta insanların nihai kararı. Ama Bumiputra'dan çıkamıyorsun kolay kolay. Yani devlet
seni dinden çıkmaman için gerekirse rehabilitasyon merkezlerine kadar gönderip dini eğitimini, yani dinini pekiştirmek için seni ikna etmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda eğer çok ısrar edersen ve dinden çıkarsan bütün bu Bumiputra olan haklarını kaybediyorsun. Diyelim kaybettiniz. Şimdi ülkeyi ikiye ayırdık değil mi? Bir tarafta Malezyalı Müslümanlar, diğer tarafta Hindular ve Çinliler var. İşte ülkedeki şeriat sistemi bu Çinli ve Hindular için geçerli değil. Onlar için normal anayasal bir hukuk sistemi varken burada yaşayan Malaylar için tamamen bir şeriat sistemi işliyor. Yani şeriat kanunları geçerli oluyor. Mesela şöyle düşünün. Siz ailesel bir sıkıntı yaşadınız karı koca arasında mesela ve Müslümansınız. Buna şeriat mahkemesi bakıyor. Ama Çinliyseniz buna normal şeriatın bakmadığı diğer anayasal hukuk sisteminin getirdiği mahkemeler bakıyor. Ve şeriat mahkemelerindeki en ince noktalardan bir tanesini biliyor musunuz? Temyize gidemiyorsunuz. Yani şeriatın kestiği parmak acımaz misali asla itiraz edemiyorsunuz. Ama 2018 yılında bu ülkede bir LGBT süreci oldu ve yaklaşık 500 kişinin önünde herkesin içerisinde mahkeme salonunda kırbaçladılar. Ve bunun davası mesela devam ediyor. Gönderilmiş ama hala sonuçlanmıyor pek tabii ki. Neden LGBT konusuna değindim? Çünkü burada LGBT'yi desteklemiyorlar ve hiçbir şekilde kanun önünde de haklarınızı savunamıyorsunuz. O yüzden Malay vatandaşları her şekilde cezalandırılıp kırbaçlanıyorlar ve hala günümüzde de Malay halkı isterse erkekler 4 kadınla evlenebiliyorlar. Her ne kadar günümüzde bu %5'in altında olsa da ki günümüzdeki modern kadınlar bunu pek tabii ki istemiyorlar. Ama eskiden bunu yapabiliyorlarmış. Çünkü 1500'lü yıllarda buraya Müslümanlar ilk başta Hindistan taraflarından geliyorlar ve akabinde Çinliler de geliyor ve bütün kültür de oradaki buraya taşınıyor. Bu ülkenin içerisinde aslında bir de Singapur diye ülke var. Eğer haritadan bakarsanız Singapur'un küçücük bir nokta kadar kaldığını ama dünyanın ne kadar önemli bir liman kenti olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Singapur Malezya'dan ayrılmış bir ayrı devlet. Önceden de Malezya'nın içerisindeydi. Singapur'a gittim mi onu ayrıca anlatacağım. Şimdi ben sizi gece hayatına götüreceğim. Bunları anlattım. Niye anlattım? Eğlence mekanları göstereceğim size. Eğlence mekanlarında Malay halkı içki içemezler. Biraz sonra göreceğiniz barlarda, kafelerdeki insanlar, içki içen insanlar ya Çin vatandaşları, ya Çinliler, ya turistler ya da Hindular. Malay halkının ilk başta size bahsettiğim o bazı devletin ayrıcalıklı olarak gördüğü hakların yanında böyle dini baskılardan dolayı oluşmuş pek tabii ki özellikle alkol ve eğlence konusunda kısıtlamaları bulunuyor. Ve aklınıza belki şey gelebilir. Diyelim siz Malaysınız, Müslümansınız ama bir Çinli ile evlenmek istiyorsunuz. İşte o işte öyle olmuyor. Evlenemiyorsunuz. Özellikle erkekler Çinli birisiyle evlenirlerse o da Müslüman olursa yine olabiliyor ama kadınlar kesinlikle evlenemiyorlar. Hatta öyle ki 1986 yılından itibaren gayrimüslimlerin Allah kelimesini ve İslamiyet'te geçerli bazı terimleri söylemeleri dahi yasakmış bu ülkede. Ta ki 2021 yılına kadar. 2021 yılında artık gayrimüslimlerin de Allah demesi serbest kılınmış. Çok hassas konular biliyorum. Sürçülisan edersem affola. Ben de internetten araştırdığım, okuduğum, izlediğim şeylere göre size bu videoları derlemeye çalışıyorum. Ama buralara kadar gelmişken de bu ülkedeki, bu coğrafyadaki yaşayan insanların hayatlarını ve kültürlerini size aktarırken biraz bunlara değinmem gerekiyordu. Hazır bugün günlerden cumartesi. Hadi gelin Malezya'daki insanlar neler yiyorlar, neler içiyorlar ve bir cumartesi akşamı şeriat ülkesinde nasıl eğleniyorlar size anlatayım. İyi seyirler. Bana da güzel bir akşam olsun. Bu arada çok hata yapabilirim. Çok açım bu videoyu çekmek için bekledim. Çünkü gece pazarında çok güzel yemekler var. İnşallah orada bir yandan karnımı doyuracağım. Bir yandan da sizleri gezdireceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. Benim kaldığım otelin giriş katı, daha doğrusu Airbnb gibi bir yer tuttum. Şimdi bakın. Burada Grab çok iyi çalışıyor. Birisi onayladı. Yaklaşık olarak 4 dolara beni gece pazarına götürecek. Burada neredeyse herkes Grab kullanıyor. Yani Uber'i kullanmıyorlar ve Grab çok iyi çalışıyor. Aynı zamanda bizdeki yemek sepeti gibi Grab'in her yere yemek falan da getiriyor. Böyle market alışverişine kadar yapıyor. Her yerde düşünün, otellerin önünde Grab bekleme alanları yapmışlar. O kadar yaygın. Şimdi dışarısı çok sıcak olduğu için klimanın altında bekliyorum. 5 dakika sonra araba gelecek ve hemen o gece pazarına gideceğiz. Şuraya bakın abi, sistem muhteşem işliyor ya. Her yerde Grab. Bunların hepsi Grab arabası.
Benimki de gelmek üzere. Yani bu uygulamayı kullanmasanız inanın birçok yere gitmekte çok zorlanırsınız. Hem fiyatları çok uygun hem çok daha rahat ediyorsunuz. Bunu şu yüzden söylüyorum. Metroya gidene kadar ölüyorsunuz. Burası metropol olduğu için. Var ama sıcak, yağmurlu ve çok da bir fiyatı yok mesela. Geldi benimkisi bak 4 dolara beni kaç dakikalık yere götürecek. VHS 7308. Şu arkadaki. Hello. Where are you from? Turkey, Istanbul. I am going to the night market tonight. Yeah. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız dostlar? Tayland oldu burası. Walking Street oldu. Nerede az önceki size videonun girişinde yaptığım hayat? Nerede buralar? Çok enteresan bir dünya görüyorsunuz işte. Burada onlarca bar, restoran, kafe var. Ama ben açlıktan ölüyorum. Önce buradaki harika bir gece pazarına gitmek istiyorum. Şöyle güzel bir deniz mahsulü falan yiyeyim. Döner de olsa fena olmaz. Şivarma diye satıyorlar Araplar. Her yerde görüyorsun bunu. Şimdi burası Bukit Bintang adında bir yer. Jalan Alor diye de bir caddesi var, tamam mı? Oraya doğru gidiyorum. Bak burada adamlar böyle. Burası daha çok Çin usulü, kokusundan anladım. Pek beğenmedim. Ben barbekülük bir şey arıyorum. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada böyle sokak yemeklerini tadabileceğiniz, geceleri açılan harika mekanlar var ki az önce gördüğünüz adam daha mangalı bile yeni yakıyor. Şöyle gidelim. Bazı dükkanlar masaj salonu olarak da hizmet veriyor. Normal masaj salonu. Tabi burada biraz hayat değişti artık. Tayland gibi oldu tahmin edeceğiniz üzere. Kamerayı çekiyorum ama sonuçta turistik bir yer. Nasıl olabiliyor bu kadar kolay, her şeyi anlamıyorum ya. Bir anda nasıl değişiyor? Şuraya bak. Küçük Phuket oldu. Yani ben yıllar önce de gelmiştim buraya ama bu kadar değildi sanki ya. Ya da ben tam gezememişim. Yani şimdi şoklardayım. Küçük Tayland, işte Manila, Filipinlerin böyle gece hayatı, mekanlar vesaire, masaj salonları orayı andırdı. Güzel başladık bakalım. Bunların hepsi masaj salonu. Çok fazla salon açılmış. Oh be, mangalcıların olduğu yere geldim. Gözünü seveyim. İşte bu cadde. Kokusu geldi yemin ederim ya. Allah! İşte beni buraya gömün. Allah'ım! İşte Malezya'nın gerçek, Kuala Lumpur'un gerçek sokağı. Bayılıyorum şu Asya'daki gece hayatına ya. Ya kesinlikle burada kalmalıydım. Hata yaptım. Yaşayan yer burasıymış. Kesinlikle. Allah'ım, dalga mı geçiyorsun? Şu bir tane karides. Şu tek bir karides arkadaşlar. Çok güzel restoranlar var. Her yer balık kokuyor. Size önceki bölümde söylemiştim. Burası bir deniz mahsulü ülkesi. Ve insanlar, hani Müslümanlar da karides, kalamar yiyorlar. Hani bizde bu konuda biraz hassasız ya, kansız olduğu için. Taksiciye de sordum, biz yiyoruz dedi mesela. Yani böyle bir bilgi de vermiş olayım. Duryan için ölüyorlar. İnsanlar sıraya girmiş. 1 kilosu 30 Malezya ringgiti, yani yaklaşık olarak 6 dolar. Daha önceki bölümde söylemiştim, ben çok sevemiyorum. Şöyle bir şey. Şu an hiç bunu yeme modunda değilim. Ben aslında şunu daha çok seviyorum. Bu saçlı olanı gösteririm sonra. Güzel bir barbekü yapan yer arıyorum hala. Bu ülkeye domuz ürünü getirirseniz 100.000 ringgit para cezası ve 6 yıl hapis var. Peki bu ne? Ben fotoğraflarda da ilk bir şüpheye düşmüştüm. Kuzuymuş. Domuz değil. Yani neredeyse domuz yok bu ülkede. Burada da çok güzel tavuk yapıyorlar. Kanatlarını görüyor musun? İşte bak, tavuk yapmışlar, balık yok. Ya şöyle mangal yakan yer bulamadım. Hepsi tavada yapıyor. Ben tavada istemiyorum. Bir tane bir bulsam göstereceğim böyle keyifle. Şurada kızartma falan yiyorlar. Kızartma zaten olmaz. Hiç lezzetli olmuyor. Şöyle teppanyaki usulü de yapıyorlar. O da güzel olmaz. Atacaksın mangala, kömürle yiyeceksin direkt. Yüzlerin farklılığını görüyorsunuz değil mi? Aslında bu insanların neredeyse %99'u Malezyalı. Malay halkı.
Ama hem Çin hem Hindistan hem buranın yerel halkı. Mizaçları hepsinin öyle. Çok fazla yiyecek şey var. Şu restoranı buldum. Grand Sky Restoran. Oturdum, bana bir masa ayarladılar sağ olsun Canat'ın abiler. Buradan şimdi bir şeyler seçeceğim. De bunların hepsi Çince ya. Artık fotoğrafına bakarak anlaşacağız. Biraz karar vereyim, seçeyim. Sonra size çevirisini yaparım. Karides ve kalamar söyledim. Aslında kurbağa da vardı ama akşam yemeklerinde tercih etmiyorum. O yüzden yemedim. Menüde gerçekten kurbağa vardı. Şöyle 8 tane karides geldi. Buna 40 ringgit. Şu kalamara da 40 ringgit vereceğim. Fıstık gibi bir yemek yiyorum şu an. Çok acıkmıştım. İnşallah güzel çıkacak bakalım. Önce şununla başlayayım bir dakika. Burada herkes elle yiyor. Artık ben de elle yiyeceğim. Şöyle kalamar geldi. Oha! Ağzında patlıyor. Herkes deniz mahsulü yiyor. Deniz mahsulü cenneti. Gecesi serin. Allah'a şükür şu an yağmur da yok. Rahat rahat gezebiliyorum. Ya şunun güzelliğine bak. Biraz da limon sıkalım. Muhteşem de bir karides. Son zamanlarda bu kadar keyifli bir akşam yemeği yememiştim. Muhteşem. İlk başta kesinlikle yetmez diyordum. Biraz korktum ama yetti de arttı bile. Malezya'da şu ana kadar yediğim en iyi akşam yemeği. Bunlar bizde niye bu kadar pahalı ya? Yani dünyada herhalde bizdeki kadar pahalı bir yer yoktur. Yemek muhteşemdi. Muhteşem. Gerçekten çok keyifliydi. Asya'nın bu zenginliğini seviyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar kalabalık var. İnsanları nasıl denetliyorlar? Arkadaşlar bildiğiniz burada şeriat polisi var. Genelde şikayet odaklı oluyormuş. Yani sonuçta insanların yüzüne bakıp bir anda Malay olup olmadığını, Müslüman olup olmadığını anlayamazsınız. Böyle bir kural varmış burada. Mesela diyelim ki evli olmayan 2 kişi aynı eve girdi. Anca birisi bunu şikayet ederse ahlak polisi, şeriat polisi dahil oluyor. Bununla ilgili bazı haberler de var, hatta internette okudum. Çinli birisi Malaylı birisiyle eve giriyor ve şikayet ediyorlar. Tabi haliyle Çinli hiç tutuklanmıyor, Malaylı'yı tutukluyorlar. Böyle bir ülke içerisindeki toplumun dengesiz yargılandığı süreçlerde olabiliyor. Şu kalabalığa baktığınızda insanların sonuçta dinlerini veya ırklarını ayıramıyorsunuz. Ama diyelim ki Ramazan ayındayız. Müslümansınız. Geldiniz burada yemek yiyorsunuz. Yakalanırsanız yine ne yazık ki cezalandırılıyorsunuz. Ama Çinli veya Hinduysanız hiçbir sıkıntı yok. Böyle belirlenmiş kuralları var. Hani bunu nasıl ayırıyorlar? Kendi aralarında bile dilleri farklı, yeri geliyor. Nasıl bir kontrol mekanizmaları var hala anlamış değilim. Ama bir şekilde sistem işliyor gibi. Bir şey daha öğrendim. Mesela bu şeriat kanunlarında erkeklerin 4 eşi olabiliyor. Ve bu eşleri isterse biri kapalı, biri açık olabiliyormuş. Örnek veriyorum. Yani hepsinin kapalı ya da açık olma zorunluluğu yok. Bununla beraber her bir Malay erkeği ne olursa olsun ölüm olmadığı müddetçe cuma namazına gitmek zorunda. Hatta Doğu eyaletlerinden bazılarında cuma namazına gitmeyen, ki oralar daha tutucu ve bu konuda daha sertmiş, inanılmaz baskılar oluşturabiliyorlarmış. Bugün okuduğum makalelerin yalancısıyım ben de ama böyle bir gerçek var. Bir de benim şaşırdığım bir durum var. Şimdi bu Çinliler domuz yiyor. Kesinlikle domuz satılıyordur burada. Herhalde bildiğim kadarıyla buraya sokmak yasak. Ülke içerisinde kontrol mekanizmaları dahilinde Çinliler bunu yiyebiliyorlar, tüketebiliyorlar, satın alabiliyorlar. Ama yurt dışından getiremiyorsunuz. Şimdi buradaki Barlar Sokağı'nın olduğu yere gidiyorum. Bayağı da bağırıyorum. Kalabalık içinde olduğum için umarım ses geliyordur. Şimdi size bir de orayı göstereceğim. Şimdi caddeye indim. Bu aşağıya görüyorsunuz değil mi? Komple barlar var, gece kulüpleri var. Aradığınız her şey burada bulunuyor. Burada da bayağı janjanlı masaj salonları var. Gelmişken bir tanesini girip yaptıralım. Bir ayak masajı yaptırayım en azından. Bayağıdır yaptırmıyordum, özlemişim. Your brand. Şimdi girdim içeriye gir. Şimdi içeriye geldim, masaj yaptıracağım. Bekliyoruz.
Masajdan çıktım var ya, şu an ayaklarım resmen kayıyor. Pamuk gibi oldum. Tabii içeride çektirmediler. 35 Malezya ringgiti verdim. Ve Malezya'da ve masajı yapanlar da pek tabii ki Çinli kadınlardı. Yani Malaylılar yapmıyor. Şimdi caddeye indik bakalım. Ortalık bayağı kalabalıklaşmaya başlamış. Şu arka tarafta bir sürü hayat kadını var. Masaj adı altında sizi çekmeye çalışıyorlar. 150 ringgit diyorlar. Ama şimdi çekmedim pek tabii ki. Bunlar da burada herhalde partileyecek gençler. Hintli gençler. O kadar çok bar var ki yani 5-10 tane falan değil. 50-100'den fazla. Ve kimisinde canlı müzik var. Kiminde sadece dans etmek için disco tarzında yerler var. İnanılmaz. Özlemişim böyle yerleri ya. Abi burası fuhuşun beşiği. Daha bu saatte böyleyse geceyi düşünemiyorum. Yani çekerken de zaten utandığım bir sürü sahne oldu. Keserim muhtemelen. Hatta kamerayı yukarıdan tutarak götürdüm ki insanların gözüne sokmayayım diye. Yani ben sonuçta kaldırımdan yürüyorum ama bazı şeyler burada tam anlamıyla artık yüzünü belli etmiş. Küçük bir Tayland olmuş. Yani bundan sonra telefonla çekerim, çekersem de hiç gerek yok, canımı sıkamayacağım. Hani Tayland'da falan da olsak çekerim de burada o rahatlığı hala hissedemiyor insan. Şöyle bir yere oturdum. Bir bira söyledim. 3-4 dolara geliyor. Yani şeriatla yönetilen Malezya'da bile viskiler daha ucuz. Nasıl oluyor anlamıyorum. Şöyle göstereyim. Burada bir şeyler içerim. Sonra yavaştan ortamın durumuna göre bakarım. Dostlar ben yine acıktım. Her akşam olduğu gibi. Böyle bir mangallık bir yer gördüğümde yapıştırıyorum direkt. Bak şurada ne yazıyor? Pork free. Abi nasıl oluyor ya? Uçağa binerken diyorsunuz ki şu kadar yıl hapis cezası var. Ülkenin içerisinde çatır çatır domuz satıyorlar. Ben de tavuk söyledim, bakalım ne gelecek. Böyle satay diyorlar buna. Yeah, barbecue. Barbecue. I don't need sauce. Very good. Very good mu? Good. He. It's good. Sossuz güzel olmaz. Okey. Bak bu eleman mesela Müslüman. Tipinden belli. You are Malay? No. Chinese? Nepal? Myanmar. Ha, Myanmar. Myanmarlıymış. How is life in Kuala Lumpur? Good? Kuala Lumpur. Ya eleman böyle bir şey yaptı. O da tuz... Ne getirdin? Okey brother'ım. Ha, soğana mı koyuyorsun? Ulan benim... Ama o karabiber. This is pepper. Pepper, yeah. So same. Same mi? Yeah, same. Hayatımda ilk defa biberle tuz aynı demek. Yani gerçekten. Hiç bakmıyorum artık, yoksa aç kalırım buralarda. Sonra şimdi gideceğim bu saatte. Yok hijyenmiş, yok bilmem neymiş. Sanki kokoreççi var da burada. Artık bıraktım. Vücut alışmaya başlar, biraz hasta olurum en kötü. Bedava. 10 şiş verdi, 5 dolar falan. Şöyle soğan da vermiş. Artık hijyen de aramıyorum. Temizlikte nerede pişirdiğine bakmıyorum. İnceldiği yerden kopsun. Ya ben 8-10 bin kilometre uzakta olduğum için anne eli değmiş gibi bunun hepsini çok lezzetli diye yedim. Ya da gerçekten çok lezzetliydi. Bayıldım. Ben bunu her gün yerim. Harikaydı. Şu anda ağzımın içinde küçük bir yanardağ var muhtemelen. Yanıyorum. O yüzden şurada bir yerde meyve suyu alıp söndürmek istiyorum. Yani çok lezzetliydi ama çok baharatlıydı. Abi şöyle bir tane kokonat suyu söyledim içim sönsün diye. Sadece 6 Malezya ringgiti vereceğim. Yani 1,5 dolar. Ve o kadar güzel ki. Bunu nasıl 1,5 dolara satıyorlar bilmiyorum. Asya'm ya. Bak yine içinden geçtiği için söylüyorum. Gözünü seveyim ben buranın. O kadar ferahlatıyor ki içinizi. Yani bir meyve suyunun
tadını alabileceğiniz en ferah şeylerden biri bu olabilir. Ve yağmur başlamışsa benden bu kadar. Artık otelime gidip dinleyeyim. Bayağı uzun süredir sokaklardayım. Her şeyi çekmiyorum pek tabii ki. Bazen yaşamak da gerekiyor. O yüzden sanırım bugün bir 17 saattir falan geziyorum, dolaşıyorum, keşfediyorum. Kendimi de keşfediyorum aynı zamanda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık evime gidip birazcık dinlenip uyumak istiyorum. İnşallah sonraki bölümde tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah güzel bir şekilde size burayı anlatmışımdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kuala Lumpur, Malezya'dan selamlar.